yolun kenarında dururken, jandarma kıpırdadığın zaman yerinden ceza keserken biz nasıl gidip su alacağız? Haluk, bugün daha kapanmanın ilk günü, ne yapıyorsun sen? Ya istediğin kadar dağıtabilirsin. Hiç umurumda değil. 3 küçük kova dut ve... Küçük kova mı? Yani 3 kova... Allah gözünü doyursun. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Böyle saçlar başlar bu sefer bende de dağınık bir şekilde yola çıktık sabah erkenden. Çünkü biz karavancılar tarihlerden bir haberiz. 17 gün kapanma var deyince biz kapanma cuma günü başlar zannettik. Bugünün perşembe olduğunu biliyorduk. Yarın kapanacak deyip hala daha nerede kalsak diye yer arayışı içerisindeydik. Ama perşembe günü olacakmış kapanış. Ve biz bir takipçimizin çağırdığı Göynek'e doğru gidiyoruz. Oraya bakacağız. Eğer tamamsa orada kalacağız. Bu arada tünele giriyoruz. Ses kesilebilir. Tünelden çıktık. Tünelden çıktık. Bunu da buraya şöyle bir not düşelim. Biz bu kapanmanın 17 gün olacağına hiç inanmıyoruz. 418 saat. 418 saat, 17 gün olursa yani. Bence daha sonrasında 19 Mayıs'ı ve 19 Mayıs'tan sonraki 2 günü de içine alarak bir sonraki pazartesiye kadar uzayarak 25 gün olacak bir uzatma olacak bu diye düşünüyoruz. O yüzden böyle rastgele bir yerde kalmayalım. Bir ayımızı geçirebileceğimiz, tuvaletimizi boşaltabileceğimiz, su alabileceğimiz, internetinin iyi çektiği ve yakında alışveriş yerlerinin olduğu bir yer arıyoruz. Bakalım bulabilecek miyiz? Gidiyoruz. Hepiniz merak ediyorsunuz kapanmada biz ne yapacağız diye. Biz kapanma için şu anda Dalyan'a gidiyoruz. Bayağı bir yolu da geri döneceğiz 300 kilometre kadar. Neden geri dönüyoruz? Çünkü Antalya'da jandarma çoğu yerde sıkıntı çıkartıyor. Sıkıntı çıkartmadığı yerler medeniyetten çok uzaklar. Yani kalacağımız zaman dilimi 17 günle 1 ay arasında değişecek. Dolayısıyla biz orada yiyecek içeceği nereden bulacağız? Diğer şeylerimizi nasıl temin edeceğiz? Dışarı çıktığımızda su bulmak için veya tuvalet boşaltmak için ceza yer miyiz bilemiyoruz. Muğla'da jandarma biraz daha ılımlı. Arkadaşlar da konuşmuşlar Dalyan'da zaten jandarmayla. O yüzden biz dedik Dalyan'a geçelim. Bu birinci sebepti zaten. İkinci sebep de zaten önümüzde 1 ay var. 1 ayı geçirdikten sonra yani Mayıs'ın 20'lerine 25'lerine ulaştığımız zaman artık Antalya ve bölgesinde sıcaktan durmak çok da mümkün olmayacak. Biz de malum yani ben özellikle Eskişehirliyim, sıcağa dayanamayanlardanım. Haluk'u sıcaklarda panduflarla gezdiren bir kadınım. Evde klimaları açıp. Dolayısıyla biz dedik ki biraz daha yukarıya gidelim. O yüzden Dalyan'a doğru şimdi yol alıyoruz. Bu konuyla ilgili sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı sevgili Haluk Beyciğim? Eşime katılıyorum. Eşime katılıyorum. Aferin. Son sözü gene sen söylüyorsun yani. Dalyan'ın şöyle bir özelliği de var. Durabileceğimiz yerde yürüyüş mesafesinde fırın var, marketler var, yufkacısı var, balıkçısı var. Oo, kefaller. Kefaller vardı güzel. Tamam. Dalyan kesinlikle güzel. Tek bizi düşündüren şey acaba çok sivrisinek olur mu diye. Artık onlara da bir çözüm bulacağız. Yapacak bir şey yok. Merhaba. Merhaba, günaydın. Biz Dalyan'dayız. Ama sor bakalım niye Dalyan'dayız? Yüksek sesle yüksek. Duymuyorlarmış seni, öyle diyorlar. Merhaba. Biz Dalyan'dayız. Ama bir sor bakalım niye Dalyan'dayız? Çünkü biz Antalya'da bu 18 günü, 17 günü geçirecek yer bulamadık. Koca Antalya'da yok öyle bir yer. Evet yoktu. Neden yoktu? Çünkü karavancılara gidin hayır şeytan niye diyorlardı? Karavancılar için sadece şehrin merkezinde ses çıkartmadıkları bir bölüm var Konya altında. Orada da bayağı bildiğiniz sokak kenarına paralel park yapıyorsunuz ve yolun kenarında duruyorsunuz. Bir yerde durmak istemedik çünkü yola çıktığınız anda yani karavandan burnunuzu çıkardığınız anda sağınızda karavan, solunuzda karavan bu demek ki korona ihtimali yani. Evet. Bu birinci sıkıntımızdı. İkinci sıkıntımız Sherlock.
Öyle bir yol kenarına durduğumuz zaman Sherlock bizim bağlamamız gerekiyor. Onu serbest bırakıp rahat kafasına göre takılmasına izin veremiyoruz. Üçüncü sıkıntımız Üçüncüsü neydi? tuvalet. Tuvaletimiz var ya. Nereye boşaltacağız? Tuvalet boşaltma olayı tabii ki. Evet. Yolun kenarında dururken, jandarma kıpırdadığın zaman yerinden ceza keserken biz nasıl gidip su alacağız, nasıl gidip tuvaletimizi boşaltacağız? Oradakiler nasıl yapıyorlar derseniz, onlar uzakta bir tane umumi tuvalet var, halk tuvaleti. Oraya gidiyorlar. Biz oraya gitmek istemedik çünkü tuvaletler virüs kapmak için en rahat yollar. Her türlü virüsü kapmak için en rahat yerler. Su konusunda da uzakta yine bir çeşme vardı. Çeşmeye gidip hortum bağlayıp dolduramıyorsunuz deponuzu çünkü jandarma yerinizden kıpırdamanıza izin vermiyor. Ancak gidip bidon bidon arabaya su taşımanız gerekiyor. Biz de dedik ki taşıma suyla değirmen dönmez. Taşıma su bir Japon kahramanıdır. Nedir? Taşıma su bir Japon kahramanı. Evet. Peki bunları bulabileceğimiz yerler var mıydı? Evet. Kırsal alanlar vardı. Arkadaşlarımız da bize destek oldular. Mesela Saklıköy'de bir otel buldu bir takipçimiz. Oraya gidebilirdik otelin bahçesine ama en yakın alışveriş merkezi 2,5-3 kilometre mesafedeydi. Şu anda Saklıköy'deyiz. Dev salıncağın olduğu yerde. Karşıda dağların arasından Antalya görünüyor. Burada böyle küçük küçük villalar var. Ama tabii pandemiden dolayı kullanılamadığı için hepsi harap olmuşlar. Her bir villanın tek başına özel kendine ait bir havuzu var. Buralar hala böyle inşaat durumunda. Eğer 18 gün kapanmada gelirsek ya şu karşıdaki ağaçların altında veya burada böyle geniş bir asfalt alan var. Burada kalabiliyoruz. Yirmi 25 gün boyunca tek yerde, tek başına kalmak Bizden başka hiç kimse olmayacaktı. çok da akıllı gelmedi bize. Yani tamam evet biz birbirimizi seviyoruz ama yani 25 günde kapalı bir yerde hiç kimseyi görmeden yaşamaya ne gerek var dedik madem karavandaysak dağın başında. Kampinglere gidebilirdik. Birkaç kampinge sorduk kapalıydılar. Çok uzaktaki kampinglerde açık olan yerler vardı. Ama oraya da gittiğimiz zaman denize giremeyeceğiz çünkü deniz yasak. Sıcakta oturacağız. Ve tabii bir sıkıntımız daha var. Biz Antalya'dan Mersin, Adana, Antep devam etmeyi planlıyorduk. Ama şimdi biz 25 gün Antalya'da durursak 25 gün sonra Mayıs'ın sonu olacak zaten. Bu arada niye 25 gün diyeceksiniz? Biz muhtemelen 19 Mayıs'ında yasaklar kapsamında alınacağını düşünüyoruz. Yani 25 gün üzerinden hesap yapıyoruz. 25 gün sonra Haziran'a çok yaklaşmış olacağız. Ondan sonra o sıcaklarda oralarda gezmek mümkün değil. Bu arada Dalyan'da bizim daha önce sizin de tanıdığınız arkadaşlarımız vardı. Fatma evet, Gizemli Can. Ve Gizemli Can'ın Almanya'dan gelen erkek kardeşi. O da karavanla gelmiş. 3 tane karavan. 3 karavanda birer kişiden 3 kişiler. Dalyan'da jandarmayla konuşmuşlar. Jandarma tabii ki kalabilirsiniz demiş. Bulunduğunuz yerden kıpırdamamak şartıyla. Ve burası sizin eviniz olduğu için normal ev insanları gibi alışverişinize gidebilirsiniz. Başka şeyler yapabilirsiniz ama karavanınızı yerinden oynatamazsınız. Güzel. Çünkü Dalyan'da bulunduğumuz yerin hemen yakınında bir logar var. Logara tuvaletimizi boşaltabiliyoruz. Komutan Logar. Hemen yakınında bir çeşme var. Oradan çeşmeden su alabiliyoruz. Yani arabayı hareket ettirmemiz gerekiyor ama tuvalet için 5 metre, su için 6 metre hareket ettirmemiz gerekiyor. Yani o kadar bir mesafe. Biz de dedik ki 300 kilometre gelelim ve Dalyan'a gelelim.
Çünkü zaten buradan sonra eğer Karadeniz tarafına veya İç Anadolu tarafına devam edeceksek buraya gelmek daha mantıklıydı. Yani muhtemelen biz şu görmediğimiz Göbekli Tepe'yi görmek için ve Adıyaman'daki Nemrut çıkmak için oraya bir direkt sorti yaparız. Tamam, İç Anadolu'dan gideriz. İç Anadolu'da görmediğimiz şehirler var, ziyaret etmediğimiz yerler var. Olabilir. Tanışmadığımız takipçilerimiz var. Onlarla görüşürüz, tanışırız, birer kahve içeriz. Olabilir. Ondan sonra Göbekli Tepe'ye ve Nemrut Dağı'na çıkarız. Sonra da hava şartlarına bağlı olarak, bizi çağıranlara bağlı olarak gideriz bir yerlere. Belki sınırlar açılır, İran'a geçeriz. Belki sınırlar açılır, Gürcistan'a geçeriz. Kim bilir, bakacağız. Gürcistan sınırı çıkmış yani. Evet, Gürcistan sınırı açılmış. Gürcistan sınırı açıksa zaten oradan sonra da Gürcistan'a devam edip oradan birazcık pandemi azaldıysa Azerbaycan'dan, Kazakistan'dan devam edebiliriz belki yolumuza. Kim bilir, bakacağız. Göreceğiz. Biz zaten plansız yaşayan karavancılardandık. Pandemiden sonra hiç plan yapamamaya başladık. Şimdi ne yapacağız peki biz burada 17 gün? Haluk, bugün daha kapanmanın ilk günü, ne yapıyorsun sen? Ne zamandan beri aklımda olan bir güç metre. Vardı, onu mu takıyorsun? Bunu takacağım ama bakıyorum şu an çalışıyor mu çalışmıyor mu? Neyse ki ben dışarıdayım çünkü dışarıda çok güzel bir avlumuz var. Gönlük Kanyonu'nda bir takipçimiz vardı. Onun yanına da uğramıştık, bir merhaba diyelim diye. Onların Hakan Bey ve eşi Canan, tabii bir de minik kızları Elif. Onların bahçelerinde kocaman bir dut ağacı, yerlere kadar dolu dut vardı. Gün için dediler ki dut tutar mısınız? Efendim? Gün için dediler ki dut tutar mısınız? Peki ben ne cevap verdim? Dut için yatak alırım. Çünkü dut benim en sevdiğim meyve. Onlar da 3 tane yoğurt kovası toplayıp bize verdiler. Dediler ki biri arkadaşlarınız için, biri siz yiyin diye, biri de reçel yapın diye. Arkadaşlarımız daha akşam hemen yediler, bitirdiler. Biz neredeyse bitirdik. Çok az kaldı. Ve Arkadaşlarımız değil, gizemleyeceğim. Gizemli Can. Ve 3. kova burada reçel oluyor. Kaynıyor. İşte gördüğünüz gibi size dağınık evimizden sesleniyoruz. Ama artık bugün Haluk'a niye dağıttın evi diye hiç kızmıyorum. Çünkü biz burada zaten... Bugün dağıtacağım, yarın dağıtacağım. Ya istediğin kadar dağıtabilirsin. Hiç umurumda değil. Sonuçta sen toplayacaksın nasıl olsa. Bugün canım istemiyor. Bugün canı istemiyormuş yapmak. Tamam. Çünkü zamanı çok bol. 17 gün boyunca öncelikle size geçmişten gelen videolarımızı göstereceğiz. Çünkü bizim videolarımız biraz gecikti. Siz çok istediğiniz için değişik dünyalar, değişik hayatlar videoları yaptık size, biliyorsunuz. Onları size sunarken bu arada... Vallahi haftada 2 sefer yayınlamamıza rağmen yerini bitiremedik. Bu arada onları yayınlarken normal gezdiğimiz yerleri yayınlayamadık. Çünkü hani aman peş peşe yayınlasaydınız diyeceksiniz ama size elimizden geldiğince kaliteli videolar yayınlamaya çalışıyoruz. Onun da her birinin hazırlanması 2 gün sürüyor. Haftada 2 gün video. 2 gün sen, bir gün ben. Evet, yaklaşık 5 gün falan haftada zamanımızı alıyor. Daha da fazla video yayınlayamadık. Şimdi size böyle arada Dalyan'dan, arada da daha önceden gezdiğimiz yerleri, elimizde birikenlerinden videolar yapıp yayınlamayı planlıyoruz hazır burada otururken. Umarım siz de memnun olursunuz. Bu arada sizin başka fikirleriniz varsa siz de bize yazmayı unutmayın. Bu arada Hakan Bey ve eşi Canan Hanım'a Teşekkür teşekkür ederiz. ediyoruz. Onlar da bizi Göynük'te evlerin önüne çağırdılar. Çok güzel. Evet, Göynük'te evlerin önüne çağırdılar. Bize 3 küçük kova dut ve... Küçük kova mı? Yani 3 kova... Allah gözünü doyursun. Tamam da kova dersen böyle kova anlaşılır. Yani normal şu boyutlarda 3 kova dut verdiler. Dutlardan birini arkadaşlarımız yedi. Birini biz yedik Haluk'la ikimiz, hem de 2 akşamda. Bir tanesine reçel yaptık. Zaten o da öyle yap demişti bize. Birini yersiniz, birini arkadaşlarınıza verirsiniz, birini reçel yaparsınız dedi. Biz de tam öyle yaptık. Bu arada teşekkür ederiz. Yeni çok abonemiz var ama hala abone olanların %30'u seyrediyor. Geri kalan %70. Neredesiniz? Niye abone olmuyorsunuz? Abone olmayı unutmuyoruz. Çan işaretine tıklamayı unutmuyoruz. Bu arada Instagram'da da bizim bir çaydaki ihtiyarlar sitemiz var. Oraya da abone olursanız seviniriz. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bu arada pandemi nerede? Pandemi mi? Sokağa çıkma yasağı nerede? Sokağa çıkma yasağı nerede? Sokağa çıkma yasağı sadece Türklere mi var? Yabancılar nasıl oluyor da böyle tekne turlarıyla hala gezmeye devam ediyorlar? Biz burada 17 gün kapalıyken bu anlaşılır gibi bir şey değil. Ya nehrin güzelliğine bakın. İnsan suya girmek istiyor. Tabii ki bu suya değil. Denize girmek istiyor. Bu su çok pis. Yani en azından bulanık. Ama bunlar niye geziyorlar? Niye iz tuzuna gidiyorlar?